Ağustos ayı içerisindeyiz. Ağustos ayı Türk tarihi içerisinde zaferler ayı olarak bilinmektedir. Pek çok zafer yaşanmıştır bu ay içerisinde ancak 3 büyük zaferden bahsedebiliriz. Birincisi Malazgirt, ikincisi Mohaç, üçüncüsü Büyük Taarruz. Büyük Taarruz'da Yunanlar hezimete uğratılmış ve milli mücadelenin nihayete erdirilmesi noktasında çok büyük bir adım atılmıştır. Mohaç'ta Kanuni Sultan Süleyman öncülüğündeki Osmanlı ordusu, Macar Krallığı'nın ordusu, kara ordusunu büyük bir zaferle tabiri caizse yok etmiştir ve Macaristan'ın Orta Macaristan'a kadar hakimiyet alanını tesis etmiştir. 1071 Malazgirt zaferi ise Türk tarihi açısından olmakla beraber İslam tarihi ve dünya tarihi açısından da bir kırılma noktasına tekabül eder. Peki 1071 Malazgirt Muharebesi nasıl gerçekleşmiştir? Tuğrul ve Çağrı Beyler öncülüğünde 1040 Dananka Savaşı'ndan sonra kurulan Büyük Selçuklu Devleti daha çok İran ve Türkistan'a uzanan saha üzerinde hakimiyetini tesis etmişti. Devletin esas merkezi Mavran Nehir, Horasan, İran hattıydı. Devlet burada bir tampon bölge oluşturduktan sonra Kuzey Suriye üzerine bir sefer yapmak ve devleti adeta bir kavuş şeklinde bir bütün halinde birleştirerek Akdeniz'e kadar uzanmayı amaçlamaktaydı. Tuğrul Bey'in vefatından sonra yeğeni Alparslan tahta geçecektir. Burada şu hemen kısa bir anekdotu paylaşayım. Alparslan Tuğrul Bey'in oğlu değildir. Tuğrul Bey'in hiçbir çocuğu olmamıştır. Alparslan Çağrı Bey'in oğludur. Yeğeni ve amcasının da ayaklanmalarını da bastıracaktır. Amcası Kutalmış ve birkaç yeğeni vardır. Küçük kardeşi vardır. Onların da ayaklanmalarını bastırdıktan sonra tahta geçecektir. Alparslan atalarının fikirlerini, hizmetlerini, atalarının hedeflerini devam ettirmek için Kuzey Suriye'ye bir harekat düzenler. Hedef Halep ve Mısır hattıdır. Tam buradaki kuşatmaya nihayete ermek üzereyken Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in kendisine karşı bir hazırlık içerisinde olduğunu, hatta yola çıktığını öğrenir. Roman Diyojen da 1012'lerden itibaren başlayan Anadolu topraklarına, Kafkaslara, Gürcistan hattına kadar uzanan Türk akınlarını durdurmak istemektedir. Bunun için pek çok paralı askeri de bir araya getirip büyük bir ordu teşkil eder. Bu ordunun 200.000 sayısına kadar ulaştığı söylenirse de bunun mübalağa olduğu düşünülmektedir. Bu haberi alan Sultan Alparslan hemen bir elçi gönderir. Sulh talep etmek ister ancak bu sulh Roman Diyojen tarafından kabul görmez. Roman Diyojen elçisi tarafından kabul görmez. Elçi şöyle bir cevap verecektir. Biz sulh kabul etmiyoruz. Kendimiz Hemedan'da, atlarımız İsfahan'da kışlayacaktır der. Alparslan'ın elçisi de atlarınızın kışlayacağı yer kesin ama sizin nerede kışlayacağınız kesin değil diyerek bir kinayeli cevap vererek meydan okur. Sultan Alparslan ordusunun ağırlıklarını bırakarak hızlı bir şekilde süvari birlikleriyle daha çok Bitlis'in bugünkü Ahlat ilçesindeki Rahva Ovası'na doğru gelir. Malazgirt Ovası'na uzanan alana hakim bir tepede, Rahva Ovası'nda bir karargah kurar. Savaş artık kaçınılmaz olmuştur. Sultan Alparslan'ın ordusunun 50.000 civarında olduğu söylenmektedir. Ordunun büyük kısmı Türkmenlerden, Oğuzlardan oluşmaktadır. Diğerleri de Sultan Alparslan'a bağlı olan beyliklerin zaruri olarak verdiği askerlerden müteşekkildir. Vuku bulan savaş neticesinde Bizans ordusu büyük bir hezimete uğrayacak. İmparator Roman Diyojen esir alınacaktır. Peki bu savaş nasıl kazanılır? Bozkır taktiğini uygulayacaktır Sultan Alparslan ve ordusu. Nedir o? Vurkaç taktiğidir. Önden önce bir birlik gider. Bizans ordusu saldırır. Sonra ricat havası vererek geri çekilir. Bizans ordusunun merkez kuvvetleri ve kanattaki kuvvetler Selçuklu askerlerinin kaçtığını düşünerek hücuma kalkarlar. Ancak sağ ve sol kanatta yayılmış olan Selçuklu askerleri hilal şeklinde açılarak Bizans ordusunu çember içerisine alır. Tabiri caizse tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse bir kurdun yuvarlak içerisine aldığı sürüyü parçaladığı gibi parçalayacaktır. Bundan sonra Türklerin Anadolu'ya kapıların açıldığı kabul edilir. Tarih derslerinde böyle anlatır. Evet, bu doğrudur. Anadolu'nun kapıları bize Malazgirt'te açılmıştır ama Malazgirt'te asıl hedef Anadolu değildir. Kuzey Suriye'dir. Malazgirt'ten sonra vuku bulan hadiseler neticesinde Selçuklu Hanedanı mensubu Süleyman Şah ve oğulları ve efradı Anadolu'yu fütühatıyla görevlendirilecek. Anadolu çok daha hızlı ve sistemli bir şekilde İslamlaşmaya, Türkleşmeye bu vesileyle başlayacaktır.